Merhaba, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hem çok kolay hem de gördüğünüz gibi çok şık bir süveter modeli çalışacağız. Yapımı gerçekten çok kolay. Şöyle arkalı önlü göstermek istiyorum. Batik ip ve tek renk ip kullandım. Birazdan ip bilgilerimi sizlerle paylaşacağım ve tığ bilgimi. Hemen ölçülerini vermek istiyorum. Şöyle koltuk altından ölçtüğümde 32 santim arkadaşlar. Omuzdan bitişe kadar 33 santim. Kaç yaş çocuklar için diye soracak olursanız 4-5 yaş arası çocuklar için ideal bir ölçü. Benim iplerim kalın olduğu için arkadaşlar verdiğim sayıları eğer bir de eliniz sıkıysa daha küçük olabilir. Benim kullandığım ipler Burcum Batik'e yakın, Alize Burcum Batik'e yakın ipler arkadaşlar. O yüzden biraz büyük oldu ama ince iplerle bu sayılarla yaparsanız 1,5-2 yaşa uygun bir süeter olacaktır. Bunu da belirtmek istedim. Boyutları, örgülerin boyutları iplere göre değişiyor. Hemen şöyle yakadan göstermek istiyorum. Birazdan zaten belirteceğim. Yaka kısımlarını üçer zincirlerini fazlalaştırarak istediğiniz kadar büyük, istediğiniz kadar küçük süeterler yapabilirsiniz. Evet, hemen isterseniz bu güzel modelin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, hemen iplerimden bahsetmek istiyorum. İplerim, BİM'den aldığım iplerim Ören Bayan'ın favori baby ipleri arkadaşlar ve kullandığım tığ numarası ise 3,50 milimlik tığ kullanıyorum. Öncelikle şöyle mor ipimle başlamak istiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle zincir çekerek başlıyorum. Toplamda 52 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde 52 zincir çekip hemen dönüyorum. 52 tane zincirimi çektim. Şöyle hemen ölçü de vermek istiyorum. Zincirimin boyutunu farklı iplerle örersiniz diye şöyle zinciri de ölçmek istiyorum. 29 santim zincir çekmişim arkadaşlar. Hemen bu zinciri şöyle düzeltip düzgün bir şekilde birleştireceğim. Bakın şu şekilde birleştiriyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. Bakın burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Hatta 3, 4, 5 zincir çektim. Burayı biraz dikkatli izleyelim. 5 zincir çektim ve tekrar aynı yere batırıp ikili trabzan yaptım. Daha sonra şu ilk yaptığım trabzanı sayarak toplamda 18 tane ikili trabzan yapacağım. Bakın şunu saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Bu şekilde bir tane daha yapacaktık. 19 olacak. Evet, şöyle tekrar sayayım. Şöyle ilk baştakini saymıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Evet. 19 tane ikili trabzanımı yaptım. 2 zincir çektim. Tığın başını doluyorum. Tekrar 19.
zincire, yani aynı trabzan dibine batırarak bir ikili trabzan yapıyorum. Bakın, burası bizim kazağımızın ön bölümü. Şimdi kenarlara kollarımızı yapacağız. Birinci trabzanımı yaptım. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Şimdi yine 2 zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Dibine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Aynı yere battım. Tekrar şimdi 19 tane ikili trabzan yapıyorum. İlk trabzanımı sayıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. 2 zincir, tekrar aynı yere batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Şimdi yine kol bölümümüzü yapacağız. Birinci yaptık. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. trabzanı zaten başta yapmıştık. Bunu saymıyorum dediğimde buranın devamıydı o. Ve hemen şöyle 1 2 3. trabzana batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. Bir zincir çektim. Şöyle hemen size göstermek istiyorum. Kafanızı karıştırmadan. Bakın. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Şimdi ben arka bölüme 19, ön bölüme 19, kol bölümlerine ise 9'ar tane ayırdım. Sizler eğer şöyle büyütecekseniz hemen 3 trabzan buraya, 3 trabzan buraya, 3 trabzan arkaya, 3 trabzan öne fazladan zincir çekerek istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Şimdi ben ipimi kesiyorum. Şöyle hemen makasımı bulayım. İpimi kesiyorum. Ve batik ipimle devam edeceğim. Şöyle, çok kafanızı karıştırmak istemiyorum. Hemen ipime bir düğüm atıyorum. Bir şöyle köşeden başlamak istiyorum. Köşeye battım. İpimi sabitledim. 1 2 zincir çekiyorum ve köşenin içine bir tane ikili trabzan yaptım. 2 tane ikili trabzanım olmuş oldu. Tığın başını doladım. 1 2 3. trabzanın içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3. Tığın başını doladım. 1 2 3.'ye battım. 1 2 ve 3 tane ikili trabzan. Tığın başını doluyorum. 1 2 3.'ye batıyorum. 3 tane ikili trabzanımı
yapıyorum. Tığın başını doladım. Aralarda hiç zincirim yok. Köşenin içine batıyorum. 1 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, tekrar tığın köşenin içine batıp 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. 1 2 3. trabzana battım. 3 tane ikili trabzan. Arada zincir yok. Tığın başını doladım. 1 2 3.'ye batıyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan. Bir tane kaldı. Hemen yine köşenin içine batıyorum. 1 2 2 zincir, tekrar köşenin içine batıp 2 tane ikili trabzan. Burada yine sayıyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan. Kafanızın karışmaması için bu sırayı geçmiyorum. Şöyle sıra sonuna kadar beraber örelim istiyorum. Evet, şöyle şu ipleri de arada yürüteceğim. 1 2 3.'ye battım. 1 2 ve 3. Bakın arkada yürüteceğim ipimi. Tığın başını doladım. 1 2 arada 2 zincirim var. Daha sonra yine 2 tane ikili trabzan. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın gayet güzel ortaya çıkıyor. Burayı da aynı sayarak yapıyoruz. 1 2 3.'ye batıp 3 tane ikili trabzan, 3 tane ikili trabzan, 3'er tane ikili trabzan sayarak devam ediyoruz burada yaptığımız gibi. Ben hemen sıra sonuna kadar devam edip dönüyorum. Bakın sıra sonuma geldim. Şöyle bir de şunu söylemek istiyorum. Bakın şu sıralar, karşılıklı olan sıralar, eğer olur da eliniz kayarsa fazla veya eksik olmasın diye saymanız gerek. Bakın şu köşeleri saymıyorum. Sadece grupları sayıyorum. 1 2 3 kollarda. Hemen burada köşeyi saymıyorum. 1 2 3 ve burada 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 yani tamamdır. Ve hemen burada yarım bir köşe yapmıştık. Köşemi tamamlıyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve hemen ilk çektiğim zincirin şöyle tepe noktasına batıp içinden geçiriyorum. Burada 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum ve yine köşeden başlıyorum. Çektiğim zincirle beraber 2 tane ikili trabzan yapmış oldum. Yarım köşemi yaptım. Ve artık bundan sonrası çok basit. Hemen şöyle şu modellerin aralarına, bu boşluklara 3'er tane ikili trabzan yapacağız. 1 2 3. Diğer boşluğa geçiyorum. 1 2 3. Diğer boşluğa geçiyorum. 1 2 3. Ve bakın son boşluğa geldim.
1 2 3 köşeme yani arttırma bölümüne geliyorum. Yine burada 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 2 zincir, aynı köşenin içine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve yine bakın, arka veya ön bölümde diyebiliriz buraya. Hemen buraya yine her bir boşluğa 3'er tane ikili trabzan yapıyorum. Diğer köşeye kadar. 2 3 1 2 ve 3. Diğer köşeye gelene kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, yine köşeye geldim. Bakın şöyle. Yine köşemin içine 2 tane ikili trabzan, 2 zincir ve köşenin içine 2 tane ikili trabzan. Ve yine şu köşeye gelene kadar tüm boşlukların içine 3'er tane ikili trabzan yapalım. Evet, yine köşeme geldim. Köşemin içine 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. Sadece köşelerimizde zincir var. Kesinlikle diğer yerlerde hiç zincir çekmiyoruz. Bakın, sadece bu bölüm kaldı. Bu bölümü de aynı şekilde her bir boşluğa 3'er tane ikili trabzan örüp dönüyorum. Sıramın sonuna geldim. Ve bakın, burada yarım bir köşe yapmıştık. Hemen o köşeyi tamamlıyorum. 2 tane ikili trabzan yaparak bir zincir çektim. İlk çektiğim zincirin tepesine battım. 2 ilmeği aynı anda kapattım. 1 2 zincir çektim. Bakın, şöyle yine köşenin ortasına batarak yarım bir köşe yaptım. Arkadaşlar, bundan sonraki sıralar hep aynı şekilde ilerleyecek. Boşluklara 3'er tane ikili trabzan, köşelere ise yine arttırmamızı yapacağız. Yani 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan şeklinde ilerleyeceğiz. Kol bölümümüze kadar, kol keseceğimiz bölüme kadar bu şekilde devam edeceğim. Evet, şöyle diğer köşeye gelene kadar tekrar göstermek istiyorum. Evet, köşeye geldim. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. Hemen şöyle robamı göstermek istiyorum. Bakın, şu şekilde şöyle göstereyim. İstediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Kol ne kadar büyük olsun istiyorsanız oraya kadar uzatabilirsiniz. Ben şu anda doğaçlama yaptığım için ne kadar öreceğimi bilmiyorum. Gerektiği kadar örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, şöyle sıramın sonuna geldim. Hemen köşeme 2 tane ikili trabzan yaparak hemen bu sırayı kapatıyorum. Şöyle ilmeğimi uzattım. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın, toplamda 9 sıra ördüm. Sizler kol genişliğini ne kadar isterseniz o kadar uzatabilirsiniz. Benim için 9 sıra yeterlidir. Artık kollarını ayırabiliriz. Hemen şöyle bakın, tam kol bölümünde olduğum için, şöyle bitiş bölümü kol bölümünde olduğu için ben hemen burada ayırmaya başlıyorum. 1 2 zincir çektim. Hemen bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane ikili trabzanım oldu. Bir zincir çekiyorum. Ve bakın, diğer köşeye hemen şöyle geçtiğimde hemen diğer köşeye şu şekilde çeviriyorum. Bakın,
tığın başını doluyorum. Hemen o köşenin içine batıp 2 tane ikili trabzan yaparak gördüğünüz gibi kolumu ayırmış oldum. Şimdi diğer köşeye gelene kadar yine aynı şekilde tüm boşluklara 3'er tane ikili trabzan yaparak devam edeceğim. Evet, köşeme geldim. Yine köşenin içine sadece 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve hemen diğer köşeye alıyorum. Şu şekilde hemen diğer köşenin içine 2 tane ikili trabzan yaparak bu kolumu da ayırmış oluyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Evet. Daha sonra yine bütün boşluklara 3'er tane ikili trabzan yapmaya devam ediyorum sıra sonuna kadar. Evet arkadaşlar, başlangıç yerine geldim. Son boşluğa da 3 tane ikili trabzanımı yaptım ve burada ilk çektiğim zincire şöyle tığın başını dolamadan batırıp kaydırmayla kapatıyorum. Daha sonra kaydırmayla şu ortaya geleceğim. Şu şekilde. Burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve bu bir zincirlik bölüme şöyle zincirin içine batarak da yapabiliriz. Direkt şu şekilde de 3 tane ikili trabzan yapabilirim. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde. Daha sonra yine tüm boşluklara 3'er tane ikili trabzan yapıyorum. Artık kolumuzu kestiğimiz için köşelerimiz yok arkadaşlar. Yani arttırma yapmayacağız. Şöyle göstermek istiyorum. Arttırma yapmayacağız. Kollarımızı kestik çünkü. Şöyle göstermek istiyorum. Evet, kollarımız kesildi ve bu şekilde artık döne döne istediğimiz uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Başka gösterebileceğim burada başka bir şey yok. Yine her bir boşluğa 3'er tane ikili trabzan. Burada gördüğünüz tek zincir boşluğuna da 3 tane ikili trabzan ve devam ediyoruz. Ben şöyle diğer tarafa gelene kadar yine örüp yine diğer kolu da göstermek istiyorum. Evet, tam yine koltuk altı bölümüne geldim. Bakın bu şekilde ister zincirin içine batarak isterseniz de şu şekilde 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Ve bu şekilde devam ediyorum. Çok videoyu uzatmaya gerek yok. Eminim ki anlaşıldı. Ama yeni öğrenen arkadaşlar için şöyle buraları da göstermek istedim. Hemen şöyle kazağımı çeviriyorum. Az önce dediğim gibi döne döne, hatta diğer rengi de kullanarak biraz araya karışım yaparak istediğim uzunluğa gelene kadar örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, benim için yeterli uzunluğa gelinceye kadar ben ördüm. Sizler istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Ben çok uzun istemiyorum. Şöyle hemen koltuk altından ölçtüğümde 18 santim ördüm arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Çok güzel oldu. Hemen lastik bölümüne geçelim. Şöyle lila renkle yapmak istiyorum lastiklerini. Hemen şöyle ipime bir düğüm atıyorum. Şöyle herhangi bir yerden başlayacağım arkadaşlar. Şöyle herhangi bir trabzan tepesine, bakın şu grupların ilk trabzan tepesine batırıyorum. Şöyle ipimi sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Evet. Burada tığın başını doladım. Hemen önümdeki trabzan tepesine battım. İkili trabzan. Tüm trabzan tepelerine batarak ikili trabzan yapıyorum. Hiçbir trabzan tepesine atlamıyorum arkadaşlar. Tek tek batarak ikili trabzan yapıyorum. Tüm trabzan tepelerine batarak. Bu şekilde sıra sonuna kadar tüm trabzan tepelerini tek tek batıyorum. Arttırma, eksiltme yok.
Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırmayla kapattım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve tek tek trabzanlara bir trabzan önden, bir trabzan arkadan şu şekilde beline dolayarak ikili trabzan yapacağım. Arkadan beline doluyorum. Trabzanın ve ikili trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. Hemen önden, bir arkadan trabzanların beline dolayarak bu sırayı bu şekilde devam edeceğiz. Lastik kısmımızı da yapmış olacağız. Bu şekilde bir önden ve bir arkadan. Bu sırayla beraber ikinci sıra oldu lastik bölümümüz. 3 sıra yapsak yeterli olur diye düşünüyorum ben. Tabi sıralar bittikten sonra yine karar vereceğim. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, yine sıramın sonuna geldim. Şöyle ilk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırmayla kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi önden beline doladıklarımı önden, arkadan beline doladıklarımı ise arkadan beline dolayarak bu sırayı da devam edeceğim. Bu şekilde bakın. Arkadan beline dolu. Bu sıra daha kolay. Hiç şaşırma şansınız yok. Önden beline doladıklarımı önden beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Arkadan beline doladıklarımı ise arkadan beline dolayarak devam ediyorum. Dediğim gibi şu anda lastikte 3. sıradayız. 3. sıra benim için yeterli olacak gibi. Şöyle bu sıra bittikten sonra karar vereceğim. İpim biraz kalın olduğu için 3 sıra yetecek gibi. Eğer ipiniz ince ise şöyle 4 veya 5 santim olana kadar devam edebilirsiniz. Benim ipim kalın olduğu için gördüğünüz gibi 3. sırada bayağı bir yükseldik. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, yine sıramın sonuna geldim. Yine aynı yöntemle kapatıyorum. Şöyle baktım, bir sıra daha yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle 2 zincir çektim. Hatta 3 çekelim. Ve yine aynı yöntemle önden beline doladıklarımız önden, arkadan beline doladıklarımı ise arkadan beline dolayarak bir sıra daha örüyorum. Evet. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. İlk çektiğim zincirin veya şöyle ikinci trabzanın tepesi de diyebiliriz. Tam buraya batırmıyorum. Bakın. Bu şekilde battım. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir çekiyorum. Ve ipimi kesiyorum. Benim ipim kalın olduğu için 3 sıra yeterli oldu benim için. Sizlerin ipi ince ise 4-5 sıra dahi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen size bağlı. Şöyle içten hemen ipimi saklamak istiyorum. Evet, sizler daha ayrıntılı saklarsınız. Şöyle gördüğünüz gibi lastiğimiz hazır. Hemen boyun kısmına gelelim. Boyunda da aynı şekilde zaten trabzanla başlamıştık. O yüzden hemen şöyle ipime bir düğüm atıyorum. Şöyle herhangi bir trabzan tepesine bağlıyorum ipimi. 2 zincir çektim. Tığın başını doladım. Bir önden, az önce yaptığımız gibi bir önden bir arkadan şu şekilde boyun bölgesine de lastiğimizi yapıyoruz. Yaka kısmına daha doğrusu. Evet, bu şekilde kaç sıra yapacağız derseniz bence bir sıra yeterli olacak. Çok boyun bölgesini kapatmak istemiyorum çünkü. Sizler eğer ipiniz ince ise 2-3 sıra yapabilirsiniz. Az önce gösterdiğim sıralarla birlikte. Yani bu sıradan sonra hep önden aldıklarımızı önden, arkadan aldıklarımızı arkadan beline dolayarak istediğiniz sırada yapabilirsiniz. Bu şekilde ben tahminen bir sıra bu şekilde devam edeceğim. Daha sonra ipimi koparacağım. Evet arkadaşlar, ben boyun bölgesini bitirdim.
Ve tek bir koluna da lastiğini yaptım. Diğer koluna da lastiğini beraber yapacağız. Evet. Şimdi hemen ipime bir düğüm atıyorum ve şöyle kolunu açıyorum. Bakın. Hemen şöyle şurada bir ayrım yapmıştık. Şurada bir yatık trabzan var. Şöyle bir yakınlaştırayım. Evet. Şöyle bakın, hemen onun tepe kısmına batırıyorum. Şu şekilde. İpimi sabitliyorum. Bir zincir çektim. Hemen yanındakine şöyle batıyorum. Yan trabzana. 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Şöyle. Bu yatık trabzan olduğu için önümüze gelen ilmeklere batacağız. Şöyle 3 tane tekli trabzan yapıyorum ki şöyle kol altı V şeklinde olsun istiyorum. Çok kolun altının kalkık olmasını istemiyorum. Şimdi tığın başını doladım ve artık son 3 tane trabzan kalasıya kadar ikili trabzan yapacağım. Şu şekilde tek tek batarak ikili trabzanlarımızı yapalım. Evet, 3 trabzanlık yer kalana kadar burada gördüğünüz gibi yatık trabzan var. Ördüm. Şimdi 3 taneyi şöyle ilmeklere batarak tekli trabzan yapıyorum. 3 ilmeği aynı anda çekiyorum. Şöyle hemen yanındakine battım. 3 ilmeği aynı anda çektim. Yani 3 tane trabzan başta, 3 trabzan sonunda tekli trabzan yapıyorum ki şöyle şurası V şeklini alsın diye. Hemen şu ortadakini ellemiyorum. Burada hemen ilk trabzan tepesine batarak birleştiriyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Ve ilk 3 trabzanı şöyle ilk önden aldım. Tekli trabzan yapıyorum. Bakın 3 ilmeği kapattım. İkincisini aynı şekilde arkadan beline doluyorum. Tekli trabzan. Önden beline doluyorum. 3. trabzanın tekli trabzan. Evet, geri kalanı normal bir önden bir arkadan ikili trabzan lastiğimizi yapmaya devam ediyoruz. Sonda da aynı şekilde 3 trabzanı tekli trabzan yapacağız. Yine beline dolayacağız ama 3 taneyi tekli trabzan yapacağız. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonuna geldim. Bakın 3 tane kaldı. Yine o 3 taneyi tekli trabzan yapıyorum. Arkadan aldım tekli trabzan, önden aldım tekli trabzan, arkadan alıyorum, beline doluyorum daha doğrusu, tekli trabzan. Hemen bakın şu ilk çektiğimiz zincir ama ben şunu tepesine batıyorum daha düzgün görünsün diye. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Şöyle ipimi de saklıyorum. Sizler ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. Gerçekten bence çok güzel oldu. Biliyorsunuz ki ben çok beğenmeden bir işe kalkışmıyorum. Umarım benim beğendiklerimi sizler de beğeniyorsunuzdur. Ben gerçekten bir model ne kadar beğenilirse beğenilsin, eğer benim hoşuma gitmiyorsa maalesef ben o modeli çıkaramıyorum. Keşke çıkarabilsem ama maalesef çıkaramıyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten çok şık oldu. Evet arkadaşlar, süveterimizi bitirdik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımından memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.